Evet, başlıyorum. Dur, başlıyorum. İşte ben, işte Sam Kuaför, işte Yusuf Yalmancı ve psikolog ve aile danışmanı Hasan Ersin. Hocam hoş geldin. Hayırdır Yusuf? Nasıl yani? Ne oluyor? Nerede olduğunu zannediyorsun sen? Terapiye gelmedin mi? Şimdi seni bir tanıyayım önce. Yusuf Yalmancı. Evet. Başka bir şey bilmiyorum. Niye geldin? Buraya geliş nedenin neydi? Hocam bana devamlı ukalasın, eziksin, ne bileyim cinssin. Ya bu tip şeyler söylüyorlar. İticiyim. Bunu insanlar çekemediğinden mi söylüyor yoksa ben gerçekten itici miyim? Ya bunlardan insanların çekip çekememesi seni ilgilendiriyor mu? Yani Öyle olmak seni rahatsız ediyor mu? asla. O zaman her zaman kendin olacaksın. Hocam teşekkür ederim. Gerçekten. Evet. O zaman işte ben, işte Sam Kuaför. Bu arada bir şey soracağım. Ya psikoloğu ayağa çağırmak nedir arkadaş? Biz senin yanına gelmek zorunda mıyız? Bu nasıl bir iş ya? Parasını verdim, düdüğü çaldım. Vereceğim, geleceğim. O zaman yeni bir hizmet başlatıyorum ben sayende. Kesinlikle. Evlere psikolog gelir. Hocam benim sorularım var. Ben bir kuaför olarak Yusuf Yalmancı kimliğimi bırakıyorum. Şöyle ki bizim en çok yaşadığımız şey şu. Müşterilerimiz yaşadıkları birçok problemin karşılığında mutlaka ve mutlaka bize geliyorlar. Çok ciddi böyle problemli insanlar da geliyor. Bize gelen çok ciddi değişiklikler yaptırmak isteyen ya da ağlayarak gelen, üzgün gelen, yüzü asık. Bu tip insanlara bizim nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Birçok kuaförün de çok ciddi problemi bu. Bayan diyor ki benim diyor eşim kısa saçlı bir kadına fotoğraf çektirmiş. Ben kısa saç istiyorum diyor. Şimdi ben bazen ne yapacağımı biliyorum ama tıkandığım yerler de oluyor. Çünkü yaptığımız işin psikolojiyle çok ciddi bağlantısı var. Biz bu tip durumlarda nasıl yaklaşmalıyız? Ne yapacağım ben? Hiçbir şey yapmayacaksın. İnsanlar hayatlarında bir değişiklik yapmak istedikleri zaman ki kadınlar üzerinde bu daha çok belli oluyor. İlk önce fiziksel değişimden başlıyorlar. Ve bu da en kolayı saç. Bir rahatlıkla değiştirebilecekleri tek şey yok. Bir anda zayıflama imkanları yok, bir anda vücut değiştirme imkanları yok. Ama en kolayı ve en hızlı olanı kendini başka bir kimliğe büründüreceğini zannettiği tek yer saçı ve makyajı. Bu nedenle de insanlar psikolojilerine iyi geleceğini düşündüğü için ilk adımda düşüncesiz hareket ediyorlar. O an bulunduğu psikolojiden çıkabilmesinin en hızlı yolu neyse onu yapmaya çalışıyorlar. Ama bu geçici bir durum. Onu yaptıktan sonra da değişmediğini anladıkları zaman bu sefer yaptıkları için pişman oluyorlar. Bu ikinci bir depresif sürece itiyor bu sefer. Yani böyle de bağladığın zaman olayı önce sana para veriyor, sonra gelip bana para veriyor. Aslında direkt bana gelse sana para vermeyecek yani. Mesela hocam yaşadığım bir şeyi anlatacağım. Bir müşterim geldi, ağlıyor ama nasıl ağlıyor biliyor musunuz? Yani şu bardağı döksem öyle ağlıyor. Ben ilk defa böyle ağlayan bir kadın gördüm. Fön çekiyorum. Dedim ki anlatmak istediğiniz bir şey varsa dinlerim. O kadar uğraşıyoruz çocuğum olmuyor dedi. Şimdi ben ne yapmalıyım? Şimdi orada yanlış yaptığımız iki tane hata var. Sen kuaförsün. Zaten bir duygu boşluğu yaşıyor bu kadın. Zaten bir yandan bir yarası var. Kendini daha rahat ifade edebildiği biriyle karşılaştığı zaman bu sefer seninle olan muhabbetini farklı yorumlayabilir. Sana yardımcı olabilme isteğini söyleyen tek kişi sensin. Evet. Şimdi sen iyi niyetli olarak yaklaşıyor olabilirsin ama karşı taraf bunu farklı algılayabilir. Senin yapman gereken şu, yani tamam konuya girmiş olabilirsin nihayetinde çocuğum olmuyor diyen bir insana senin söyleyecek hiçbir şeyin yok. Konuyu açtığın için de sebep sensin şimdi. Yani bunlarla karşılaştığı zaman nasıl çıkacağını da bilemez. Benim çocuğum yok dedi sana. Sen kuaförsün, ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Ne diyebilirsin? Burada maksat şu olmalı. Sadece şöyle bir katkı sağlayabilirsin. Nacizane sana tavsiyem. Yani iyi gelmesini istiyorsan. Konuya girmeden ben size saç anlamında yardımcı olabiliyorum ama tanıdığım uzman arkadaşlarım var. Size yardımcı olabilecek bu durumunuza sağlıklı bir şekilde, çok önemli, sağlıklı bir şekilde yol haritası gösterebilecek arkadaşlar tavsiye edebilirim. Bunun haricinde ben başka bir şey yapamam diyerek sen yaptığın işe odaklanarak senden de beklediğini aldığı zaman mutlu bir şekilde buradan ayrılacak.
Biz hani bir tamirci, bir lastikçi, bir marangoz gibi değil. Tabii ki bu meslek gruplarını aşağılamak ya da farklı bir konuma koymak gibi değil. Biz kadınların içinde büyüdüğümüz için sesimiz bile daha farklıdır. Daha duygusalız, daha yumuşağız. Yani kuaförler için hep gay ya da top ya da buna benzer şeyler söylerler ya. Aslında biz öyle değil. Biz kadınların içinde büyüdüğümüz için ses tonumuz, davranış şeklimiz, uslubumuz daha farklı oluyor. Otomatik olarak da zaten işin kadın. Yardım ediyorsun, başına olmadık bir şeyler de gelebiliyor. Mesela yine yaşadığımız ya da birçok kuaför arkadaşımın yaşadığı bir şey anlatayım. Kadın aldatılmış ya da bir boşlukta, hani bazen filmlerde görürüz. Kadın üzgündür, erkek yanına yanaşır, ondan sonra hiç beklenmedik şeyler olur. Öpüşmek, sevişmek ya da buna benzer. Onun boşluğundan yararlanmak gibi oluyor bu tamamen. Bize böyle insanlar geldiğinde, kuaför arkadaşlara söylüyorum, biz onlarla her zamanki gibi ilgilendiğimizde bunu yanlış yere çekebiliyor. Acaba bana böyle mi dedi? Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir gün bir müşterime şöyle söylemiştim. Eşiniz dedim ne kadar yakışıklıymış dedim. Kendimi yakışıklı sanıyorum dedim. Yakışıklı sanıyordum dedim. Bu yaşadığını anlattığı arkadaşı eşini arıyor, söylüyor. Eşi beni öldürecek. Eşi beni öldürecek. Haddimiz olmadan bazen yapıyoruz bunu. Yani samimiyet ilerlediğinde Samimiyet, konu aynen. açılıyor. Tabii. Açıldığı zaman da bu konu Kesinlikle. konuşuluyor yani. Daha sonra bunu herhalde şöyle, o benim yakışıklılığım için salona geliyormuş da ben aslında bir bok değilmişim, eşi benden daha yakışıklıymış anlamına getirmiş. Böyle yorumlamışlar. Diyor ki Yusuf, olay tamamen bundan ibaret diyor arkadaşları. Eşiyle de konuşuyoruz. Sen diyor benim eşime diyor nasıl dersin diyor, eşin daha yakışıklıymış benden falan. Dedim ki abi şu an söyleyeceğin her şeye okeyim ama benim orada söylemek istediğim şey benim yakışıklılığım için ya da benim karizmam için ya da benim yaptığım iş için geliyormuş değil. Ben orada sadece senin de erkek bölümümüze gelmen, hani iş tanıyor olmam, eşine de 5 yıldır hizmet vermem. 5 yıldır hizmet veriyorum eşine. İlk defa diyorum ki, sizi ilk defa gördüğüm için eşiniz de diyorum bayağı yakışıklıymış. Ben kendimi yakışıklı sanıyordum. Bu ne kardeşim falan. Hani bu anlamda söyledim. Bana diyor öyle anlatmadılar diyor. Benim eşim senin yakışıklılığın için geliyormuş gibi buraya anlat. Dedim ne alaka? Öyle bir şey olabilir mi? Ya o an mesela şöyle bir durum da söz konusu. Kadının kocasıyla olan durumunu da anlamamız gerekir. Kadın bunu eşine karşı kullandırıp kendine olan ilgisini arttırmaya çalışıyor olabilir yani. Mesela bu konular, bir tane örnek verdin sen. Ben bunu şöyle yorumluyorum bir uzman olarak. Şimdi sen ne kadar da iyi yaklaşsan ya da ne kadar da mesafeli olsan kadının ifadesi kocasına esastır. Yani doğru kabul eder. Eşine ilgisi yoktur. Kadın da nihayetinde kendine bakıyor olabilir ama kocasından iltifat duymuyor olabilir. Yani ona karşı eşinin tepkisini ölçmek adına da olabilir. Onun reaksiyonunu anlama adına bak bana neler söylüyorlar, sen farkında değilsin algısı olabilir. Kimileri intikam almak istiyor olabilir. Bunlarla karşılaşıyoruz. Yani eşlerinden intikam almak için aldatan insanlar var. Yani sevgiden bağımsız sadece yani biri olsun aldatayım eşimi başka bir şey istemiyorum diyen insanlar da var. Kadın erkek ayırmıyorum bu konuda. Yani bu süreçlerde evliliğinin, eşiyle olan diyaloğunun ve etrafındaki çevresindeki insanların ona yaklaşımı da önemli. Belki hiç rağbet görmediğini düşündü ya da arkadaşları tarafından olumsuz yorumlanan bir hanımefendiydi. Bu ona bir fırsat da sunmuş olabilir. Yani tanımıyorum kendisi tabii ki ama anlattıkların üzerinden birçok alternatifi var eşine yansıtabileceği. Yani bir koz bu onun için. Başka bir şey de söyleyebilirdi. Ya bak seni methettiler de diyebilirdi. Belki bu kadar reaksiyon almayacak, bu kadar duyurulmayacak, bu kadar alenileşmeyecekti. Ama böyle bir tepkiye oluşması onun ağzından çıkan ifadelerin nerelere kadar götürebileceğinin gücünü de gösteriyor. Peki en merak ettiğim şey, ben bir insanın psikolojisinin bozuk olduğunu ya da böyle bir desteğe ihtiyacı olduğunu nasıl anlayabilirim? Bu birinci sorum. İkincisi de böyle bir insan ya da normal psikolojik desteğe ihtiyacı olmayan bir insanın bile sizinle görüşmesi, seans alması nasıl bir şey? Siz her zaman olmalı mısınız hayatınızda? Çok güzel bir soru soruyorsun. Ben öncelikle birinci sorunu cevaplayayım istersen. Şimdi böyle bir durumda senin mesleğinle alakalı kadınlara geldikleri zaman zaten alandaki uzmanlığın bu işi senin için daha kolaylaştırır ama bu konuya daha yeni veya bilmeyen arkadaşlarımız varsa şöyle bir durum olabilir. Hani kadınların psikolojisi ani değişime maruz kalan ve ani değişime uygun yaratılmış varlıklar. Mesela bir gün geldi saçını yaptı, 3 gün sonra beğenmedim bunu değiştir dedi. Sonra onu değiştir, yok bunu da beğenmedim şunu yap dedi ya da böyle dedi. Sürekli... Bunlarla çok karşılaşıyoruz mesela. Bu insanın saçıyla değil psikolojisiyle alakalı bir problem var. Evet. Ona yapacağınız en doğru işlem daha fazla para almak. Sonra bize gönder, biz de gerekli hissemi yapalım. En azından parasını da almışken hizmetimiz yerine ulaşsın. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi oluyor. Saçın rengini yapıyorum. 2 gün sonra buradan güle oynaya gidiyor.
Ben saçımı beğenmedim. Bir gün bir müşterime şunu demek zorunda kaldım. Yani izlerse kusura baksın bence. Ben diyor saçımı beğenmedim. Dedim ki senin psikolojin bozuk diye ben kötü bir iş mi yaptım yani şimdi? Ben gayet sana yakışan, seni daha hareket, daha sportif gösteren, daha dinamik gösteren bir saç tasarladım senin için. Ve bunu yaparken de sana danışarak yaptım. Ben dedi beğenmedim. Dedim ki bu benim hiç umurumda değil. Çünkü senin psikolojin bozuk dedim. Böyle bir insanın saçını beğenmemesi ben kötü bir iş yaptığım anlamına gelmez. Bana şunu dese, ben saçımı beğenmedim, başka bir yol haritası çizebilir miyiz dese, biz zaten diyoruz ki yaptığımız işle alakalı bir problem yaşarsanız bize danışın deriz. Ki arada bir paylaşıyorum böyle sosyal medyada. Saçınızla alakalı yaşadığınız tüm problemler için bize ulaşın. Bu kesimin olabilir, fönün olabilir, personelin sana bir yaklaşımı olabilir. Peki buna hemen bir soru sorayım sana. Psikolojik ben sağlıklı olduğunu nasıl bilebilirsin? İşte bilmiyorsun. İşte sırf bu yüzden psikologlara gitmeniz lazım. Niye biliyor musun? Fiziksel bir rahatsızlığın olsa en azından bir ağrıyla dışa vurabiliyorsun. Ama psikolojikmen bir rahatsız olduğun zaman bunu anlama imkanın yok. Anlayana kadar da birçok olayı üst üste yaşamış ve vermiş olduğun reaksiyonların yanlış olduğunu anlamış oluyorsun. Bunu bozulduğunu anladığın zaman telafi etmiş olsaydın bu reaksiyonları vermeyecektin. Hocam çok teşekkür ederim yeniden. Bize değer kattın. Ne demek? Ya programınız çok güzel. Yani kuaförle psikolojiyi bağdaştırma fikri bile çok güzel. Yani böyle bir şey için tekrar ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediyseniz, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Ve en önemlisi bak adamın asabını bozmayın. Kanalımıza abone olun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Selamlar. Görüşürüz.